Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yine sizlere harika bir tatlı tarifiyle geldim arkadaşlar. 2 adet elma, 1 adet yumurtadan hazırlanan elmalı bisküvi. Evet, bisküvi tadında harika bir tatlı yapacağız. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. 2 adet elma var. Dediğim gibi 2 adet elma kullanıyoruz. İlk aşamada ne yapıyoruz? Elmaların kabuklarını güzelce soyuyoruz. Çok kolay, çok basit ama bir o kadar da lezzetli olan harika bir tatlı yapıyoruz bugün arkadaşlar. Üstelik de çok az malzeme ile yapacağız. Canınız tatlı çektiği zaman hemencecik kalkıp hazırlayabileceğiniz bir tatlı oluyor. Elmaların kabuklarını soyduk. Daha önce de yıkamıştım. Şöyle ufak ufak doğruyorum elmalarımı. Rendelemeden yapacağız bu tatlıyı. Şöyle ufak ufak doğradım. Doğramış olduğum elmaları tavamın içine koyuyorum. Üzerine 2 adet elmaya 2 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Her bir elma için 1 yemek kaşığı şeker kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ döküyorum. Yarım tatlı kaşığı tarçın ya da 1 çay kaşığı ölçüsüdür. Ocağa koyuyoruz ve ocakta elmaları pişiriyoruz. Çok lezzetli olan bir tatlı yapıyoruz bugün. Ocakta elmalar yumuşayana kadar şöyle kavuracağız. Başka bir şey yok. Elmalar suyunu salacak. Su ile birlikte elmalar yumuşayacak, pişecek. Daha sonra ocağı kapatacağız. Evet, elmaları pişirdik. Şöyle kabımın içine alıyorum. Bunlar soğusun. Soğurken biz ne yapacağız? Bisküvinin hamurunu tutacağız. Tabağımıza döktük elmaları. Şimdi bir kenara alalım ve hamuru hazırlamaya başlayalım. Kabıma aldım. Bir tane yumurta kırıyorum. Dediğim gibi çok az malzemeyle olacak. Üzerine şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şeker döküyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Ölçüler birebirdir. Evet. Sıvı yağı da döktük. Şeker, yumurta, 1 tane vanilya döküyorum. 1 paket vanilya. Yarım pakette kabartma tozu. Yani dolu olmayacak arkadaşlar. Yarım paket kullanıyoruz. 1 çimdik de tuz ilave ediyorum. Koyduğum malzemeleri. Şimdi çırpıcı ile şöyle yumurta ve şeker tamamen birbirine erisin. Homojen olana dek çırpıyoruz. İyice çırpacağız. Gördüğünüz gibi iyice çırptık. Artık bu kadar çırpma yeterli. Çırpma telini içinden alıyoruz. 1 bardak un ilave ediyorum. Unu döktükten sonra şöyle ilk önce kaşık ile karıştırıyorum. Daha sonra da elim ile yoğuracağım. Ne kadar un gidiyor? 1,5 su bardağı un gidecek arkadaşlar. Şöyle ilk önce kaşık ile daha sonra da elim ile unu güzelce toparlıyorum. Evet, bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olabilir. Abone olan arkadaşlar da bildirimleri lütfen açsın. En güzel tarifleri kaçırmasın. Evet, hamurumuz hazır. İşte bu kadar bir hamur çıkacak. Çok fazla hamur çıkmıyor ölçülerden. Şöyle düz zemine alıyoruz hamuru. Elimizde şöyle toparlayalım. Evet. Biraz şimdi altına üstüne biraz un serpiyorum. Oklava ya da merdane hangisini kullanırsanız kullanın. Hiç fark etmez. Açıyoruz. Şöyle güzel unlayalım ki yapışmasın. Çünkü yapışkan bir hamur olduğu için yapışma riski çok.
Dediğim gibi oklava ya da merdane kullanabilirsiniz. Şöyle ince bir hamur olana dek açıyoruz. Şimdi açılan hamuru şöyle bir bardak, ağzı geniş bir bardak ile kesiyorum. Kesme aparatınız varsa onunla da kesebilirsiniz tabii ki de. Şöyle bir bardak yardımıyla hamuru kesiyoruz. Daha sonra şu aralarında biriken hamurları da tekrar, kalan hamurları da toparlayıp tekrar kullanacağım. Hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Şu aralarındaki hamurları toplayalım ve bunları yine kullanacağım. Evet. Elmalı harcımız burada. Elmalı harçtan şimdi kaşık yardımıyla içlerine koyuyoruz. Şöyle orta yerlerine. Hepsine şöyle orta yerlerine bolcana koyuyoruz. Fırın tepsimi yağladım. İsterseniz yağlı kağıt serin, isterseniz yağlanmış fırın tepsisi kullanın. Ben yağlanmış fırın tepsisi kullanıyorum. Evet, elimizle şöyle iki kenarından bakın ağızlarını yaklaştırıyoruz. İyice sıkıp kapatmıyoruz. Ağzı açık bir şekilde kalacak. Şu şekilde kapatıyoruz. Dediğim gibi iyice kapanmayacak. Şöyle ağzı biraz açık kalacak. Bu şekilde kurabiyeleri hazırlıyoruz. Bisküvi kurabiyeleri hazırlıyoruz. Çok kolay, çok pratik bir tatlı oluyor. 2 tane elmadan hazırladım. Hatta evimde kalan 2 tane son elma vardı. Onları kullandım. Az gelen ölçüleri daha da çok yapabilir. Ölçüleri çoğaltabilir. İşte gördüğünüz gibi hamurumdan bu kadar, elmalardan bu kadar bisküvi çıktı. Ağızları bu şekilde açık bir şekilde duracak. Şimdi üzerine hiçbir şey sürmeden fırına veriyorum. 180 derece fırında 10 dakika duruyor. Fazla değil. Çünkü ince bir hamur yaptık. 10 dakika durması, üzeri hafif bir rengini değiştirdiği zaman fırından alıyoruz. Gördüğünüz gibi elmalı bisküvilerimiz hazır. Bir tanesi ağzını biraz fazla açmış. Neyse. Ortadaki evet bir tanesi biraz fazla açmış ağzını, ama olsun sonuçta. Onu da yeriz. Servis tabağına alıyorum. Evet. Bir yumurta ve 2 elmadan hazırladığımız elmalı bisküvilerimiz hazır arkadaşlar. İşte bu kadar kolay ve basit ama bir o kadar da lezzetli olan bir tatlı yaptık. Umarım siz de bu tatlıyı yaparsınız. Çoluğunuza, çocuğunuza yedirirsiniz. Çok kolay, çok pratik. Üzerine de pudra şekeri serpiyoruz. Hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün ve gelişsin. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın.